Merhaba, bu videoda sizlere Lenovo marka L24i-40 model 23,8 inç 100 Hz 4 milisaniye FreeSync özellikli IPS panele sahip Full HD monitör cihazını inceleyeceğim. İncelemeye geçmeden önce videomu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bu konuda desteklerinizi bekliyorum. Şimdi monitörü kutusundan çıkaralım ve birlikte inceleyelim. Nasıl bir kutulama yapılmış? Evet, şurada bir güvenlik bantı var. Bu arada monitörü kutusundan çıkarmadan genel özelliklerini sizlere sunmak istiyorum. 23,8 inç ekran büyüklüğüne sahip, Full HD 1920x1080 ekran çözünürlüğüne sahip, 100 Hz yenileme hızı var, Ultra Slim olarak üretilmiş 6.9 mm ve çift speaker'a sahip. Monitörün montaj ve kurulumuyla ilgili genel bilgiler. Enerji etiketi bu şekilde. 1000 saatte 16 kW elektrik harcamakta. HDMI bağlantı kablosu. Garanti ile ilgili bir belge. Türkçe kullanım kılavuzu. Monitörün elektrik kablosu. Monitörün ayak kısmı oldukça şık görünüyor. Gri bir tonda. Monitörün arka kısmını monitörün ayağına bağlayan ara aparat. Yalnız şurada şöyle bir durum var. Bunun ilk başta gördüğümde kırık sandım ama özel olarak bu şekilde üretilmiş. Yani neden böyle bilmiyorum açıkçası. Neyse. Ve monitörümüzün kendisi, kutu üzerinde yazan monitöre ait özellikler şu alt kısımda yine belirtilmiş. Göz sağlığıyla ilgili de bir sertifikasının olduğu yazmakta. Aynı zamanda TÜV sertifikası var ve düşük mavi ışık yaydığı ifade edilmiş. Monitörün alt kısmı bu şekilde. Bir adet ses çıkış portu, VGA yuvası ve HDMI yuvası var. Sağ kısımda ise gördüğünüz gibi elektrik bağlantı soketi var. Bunun haricinde şu kısımda yine 2 adet düğme var. Bunların ne olduğunu şu an bilmiyorum. Joystick şeklinde şu kısım sol, sağ, yukarı, aşağı şeklinde. Şu kısım ise yaylı buton şeklinde yapılmış. Bu şekilde 2 tane de butonu var. Monitör bu şekilde. Gördüğünüz gibi kutudan bu şekilde aksesuarlar çıkıyor. Monitörün kendisi, elektrik bağlantı kablosu, HDMI kablosu, garanti ve kullanım kitapçığı, monitörün ayağı ve ayakla monitörü birbirine birleştiren şu metal parça kutudan çıkıyor. Bunun haricinde başka bir şey çıkmadı. Şimdi monitörün ayakla olan bağlantısını gerçekleştireceğim. Evet, bakın bu parça şuraya giriyor. Şu şekilde buraya girdikten sonra şurada tripodların altında da buna benzer bir mekanizma var. Bu şekilde sıkarak montaj gerçekleşmiş oluyor. Şu sırt kısmına ise monitörü arkadan bağlayacağız. Bunun için küçük bir vida koyulmuş kutuya. Yine bu da aynı şekilde elle kolay bir şekilde vidalanacak türden bir vida kullanılmış gördüğünüz gibi. Evet, bunu şimdi elimizden düşürmeden nasıl takacağız? Şöyle takacağız. Çok dikkatli bir şekilde bunu yere koydum ve bakın şurada bir yuva var. Bu yuvayı şuraya denk gelecek şekilde yerine oturtuyorum. Evet, bakın yerine oturttum ve bir klik sesi geldi. Daha sonra şu vidayı
arka alt kısımdaki yerine vidalıyorum. Evet, sağlam bir şekilde vidaladım ve monitörümüz kullanıma hazır. Şimdi sizlere Lenovo'nun paylaştığı bazı görselleri göstermek istiyorum. Monitörün genel fiziki özellikleri ve kurulumu bu şekildeydi. Şimdi monitörü kullanacağım çalışma masama yerleştirip elektrik bağlantısını gerçekleştireceğim ve ilk çalıştırma işlemini sağlayacağım. Çalıştırdıktan sonra ışık sızması ve ölü piksel testine tabi tutacağım. Sonucu merakla bekliyorum. Umarım bir ışık sızması ve ölü pikselle karşılaşmam. Şimdi çalışma masamdan devam edelim. Gördüğünüz gibi monitörü masama yerleştirdim. Ana bilgisayarımı açtım. Monitörle bilgisayarın HDMI kablosunun bağlantısını gerçekleştirdim. HDMI kablomun bir ucunu bilgisayarımın üzerindeki HDMI yuvasına, kablonun diğer ucunu da monitörün üzerindeki HDMI yuvasına taktım. Sonra monitörün elektrik fişini prize, fişin ucunu da monitörün altındaki elektrik yuvasına yerleştirdim. Şimdi monitörü ilk kez açacağım arkadaşlar. Bakın, monitörün şu kısmında kutu açılışı sırasında bura gözümden kaçmış. Şu on off sembolünün altında şurada bir buton var. Bu butona bir kez basıyorum. Bu şekilde açılıyor ve herhangi bir ayar yapmadan bilgisayarımın ana ekranının görüntüsünü monitörden bu şekilde alıyorum. Bu güzel bir bağlantı kolaylığı oldu benim için. Aslında ben bu bağlantıyı bilgisayarımın bazı ayar menülerine girip oradan bazı ayarları gerçekleştirdikten sonra bu şekilde kullanabileceğimi tahmin etmiştim ama şu an gayet güzel bir şekilde uyum sağladı. Bu arada bir şey fark ettim arkadaşlar. Videonun başında anlam veremediğim şu şeffaf plastiklerin bir sebepten dolayı bu şekilde üretildiğini keşfettim. Bakın. Bu kabloları buradan bu şekilde geçirerek bu şekilde daha derli toplu bir kablolama imkanı sunuyor. Bence güzel bir özellik olmuş. Bunu da videoyu çektikten sonra monitörün sağını solunu tekrar incelerken fark ettim. Bu aparat da bu şekilde. Ama biraz narin bir plastiğe benziyor. Narin bir aparata benziyor. Keşke bu kısımda metalden yapılsaydı. En azından esneyebilen alüminyum tarzı bir metal kullanılsaydı daha güzel olurdu diye düşünüyorum. Çünkü belli bir zamandan sonra bu esnek plastik kısım kuruyarak kolay bir şekilde kırılabilir. Ama yine de güzel düşünülmüş. Monitörün bilgisayarla olan bağlantısı ve çalışması bu şekildeydi. Şimdi ölü piksel ve ışık sızması testini gerçekleştireceğim. Ölü piksel ve ışık sızması testini daha iyi görebilmek için odamdaki aydınlatma ışığını kapatıyorum. Google'a ölü piksel testi yazacağım. Bakın. Ölü piksel ve bulutlanma testi www.pikseltesti.com sitesine giriyorum. Şu alt kısımdaki ölü piksel test sayfasına tıklıyorum. Reklamı kapatıyorum. Testi başlat diyor bakın. Testi başlat butonuna tıklıyorum. Tam ekrana geç diyorum. Evet, şu an çıplak gözle herhangi bir ışık sızması göremiyorum ama video kaydında şu kısımlarda bakın ve şu üst kısımda ve sol alt ve sol üst kısımda yoğun bir şekilde aydınlatma yapılıyormuş gibi bir görüntü var ama bu test çıplak gözle yapılarak sonuçlanması gerekiyor. Çünkü tüm IPS panellere cep telefonu ya da kamera gibi görüntüleme cihazlarıyla bakıldığında muhakkak köşelerde bir algılanan ışık sızması belirecektir. Videoya çıkacaktır. Şu an çıplak gözle baktığımda yalnızca şu kısımda çok hafif bir ışık sızması ve yalnızca bakın şu kısımda çok az bir ışık sızması var ama bu durum maalesef IPS panellerin vazgeçilmez bir sonucu. Yani ben bu monitörü 3000 liranın altına aldım. Yaklaşık 2800 lira civarında bir para ödeyerek aldım ama şu an beni rahatsız edecek boyutta bir ışık sızması yok. Ama dediğim gibi şu an video kaydında çok yoğun bir ışık sızması varmış gibi bir manzara oluştu. Burada ben de biraz çok şaşırdım açıkçası. Siyah ekran bu şekilde. Herhangi bir ölü pikselde görünmüyor. Beyaz ekrana geçtim. Beyaz ekranda tamamen sorunsuz görünüyor. Kırmızı ekranda hiçbir sorun yok.
Yeşil ekranda da yine bir sorun yok. Mavi ekranda da sorun yok. Bu arada klavyemin Space tuşuna basarak ekranı ilerletiyorum. Ya da Enter tuşuna basarak bu şekilde testi ilerletebilirsiniz. En önemli kısım siyah ekranda görünen manzara, çıplak gözle gördüğümüz manzara. Şu an kontrol ettiğimde yani beni rahatsız edecek boyutta, monitörü geri gönderecek boyutta, iade edecek boyutta çok aşırı rahatsız eden bir görüntü yok açıkçası. Evet, ESC'ye basarak test sayfasından çıktım. Aydınlatma ışığımı açıyorum. Monitör genel olarak bu şekilde. Bu arada birkaç dakika monitörün üzerindeki menüleri ve düğmeleri kurcaladım. Monitörün arkasındaki joystick tuşuna bastığımda bakın bu şekilde bir menü çıkıyor. Joystick tuşu 4 yönlü ve üzerine basıldığında buton görevi gören 5 yönlü bir buton. Bu şekilde basit ayarlar kısmı var. Basit ayarlar mavi renkle seçiliyken joystick'i sağa doğru hareket ettirdiğimde bakın parlaklık ayarı, DCR ayarı, bunun ne olduğunu bilmiyorum. Görüntüleme modu standart, oyun, film, web ve fotoğraf, resim olarak görünmekte. Overdrive var. Bunun da ne olduğunu bilmiyorum. Normal olarak seçili. Ses tamamen %100'de seçili. Mute menüsü de sanırım hoparlörleri devre dışı bırakan bir, evet, hoparlörlerin sesini tamamen kapatan bir menü. Alt kısımda renk ayarları var. Ben sRGB modunu seçtim. Bunun dışında kullanıcının kendi kişisel ayarlarını yapabildiği kırmızı, yeşil ve mavi ayarları var. Bir üstünde natural ayar var. Bu şekilde ayarlar var arkadaşlar. Port ayarları var bakın şurada. Port ayarlarında giriş sinyali seçeneği var. Otomatik seçim. VGA ve HDMI. FreeSync seçeneğini ben otomatik olarak ayarladım. Bir de kapalı seçeneği var. Menü ayarları var. Burada information yani monitörle ilgili bilgiler var. Monitör 100 Hz ama ben 60 Hz ayarladım. Bu şekilde seri numarası, firmware numarası, alt kısımda monitörün dil seçenekleri. Dil seçeneklerinde ne yazık ki Türkçe yok. Gördüğünüz gibi. Menü pozisyonu var. Şu an menü sağ alt köşede. Joystick'in yönünü değiştirerek joystick'i yukarı hareket ettirdiğimde bakın yukarı, sola hareket ettirdiğimde sola, bu şekilde hareket ediyor. Ben yine ilk konumunu kullanacağım. Sağ alt köşede kullanmak istiyorum. Evet, bu şekilde transparency ayarı var. Bunu artırdığımızda menü biraz opaklaşıyor. Bu da bu şekilde. OCD timeout, bunu bilmiyorum ne olduğunu. LED indikatör, sanırım şu monitörün sağ alt kısmında bulunan küçük minik LED'den bahsediyor. Yanlış bir şey söylüyorsam ve bu monitörü yakından tanıyan birileri varsa, beni uyarırlarsa mutlu olurum. Yanlış bir bilgi vermek istemem açıkçası. Burada tüm ayarları resetleyin tarzında bir başlık var. Şu şekilde. İptal ve fabrika ayarları var. Buradan fabrika ayarlarına resetleyebilirsiniz. Evet, bunun dışında başka bir ayarı yok monitör. Genel olarak bu şekilde. Size monitörün dahili hoparlörünün de performansını göstermek istiyorum. Bunun için Turuncu Tornet YouTube kanalıma girdim. Evet, en son paylaştığım Kumtel X23 elektrikli soba videosunu açtım. 2300 Watt gücündeki Kumtel EcoRay X-23 duvar tipi elektrikli ısıtıcı ürününü inceleyeceğim. İncelemeye geçmeden önce kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bu konuda desteklerinizi bu şekilde bekliyorum. Çünkü sizlerin destekleri olmadan kanalımı büyütebileceğimi düşünmüyorum. Ürünün genel olarak özelliklerine baktığımızda bu ürün ayaklı kullanıma uygun bir ürün değil. Zaten kutu üzerinde de yazılmış. Sanırım üzerindeki mekanik altyapıdan kaynaklı olarak böyle bir ifade belirtilmiş. Standart tipte bir ürün ve 2300 Watt gücünde. Şimdi ürünü kutusundan çıkaralım ve birlikte inceleyelim. Evet, monitörün ses performansı bu şekildeydi. Bu ses performansı kimleri memnun eder, kimleri memnun etmez? Size biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Monitörden arkadaşlar çok kaliteli bir müzik dinleyemezsiniz. Ancak ben bu monitörü video editi için aldığım için beklediğimden daha fazla iyi buldum açıkçası. Neden derseniz monitörün sesi çok tiz,
çok cılız değil arkadaşlar. Oldukça hani kendi ederine göre yorumluyorum. Beklediğimden çok daha fazla baslı ve ses şiddeti yüksek geldi bana açıkçası. Ben bu monitörde kullanmak üzere bir küçük soundbar almıştım ama bu monitörün sesini dinledikten sonra o aldığım soundbar'ı kullanmamaya karar verdim. Çünkü bu monitörün dahili ses performansı video editi için oldukça yeterli olacaktır. Monitörün ses performansı da bu şekilde. Onun dışında neler söyleyebilirim? Pek fazla söyleyebileceğim bir şey yok. Monitör güzel bir monitör. Dediğim gibi tam siyah ekranda şu alt kısımda ve şu üst kısımda çok dikkatle bakıldığında görülebilecek ufak ışık sızmaları var ama IPS panellerin genelinde buna benzer ışık sızmaları oluyor. Şimdi ben bunu geri göndersem, gelen monitörde daha fazla ışık sızması olsa açıkçası bundan biraz çekiniyorum. Monitörü de 3000 liranın altında bir fiyata aldım MediaMarkt'tan. Yani 10 üzerinden 7 veriyorum arkadaşlar bu monitöre. Sizler bu monitör hakkında neler düşünüyorsunuz? Büyük bir ihtimal şu an bu monitörü almak isteyen bazı izleyicilerim de şu an bu videoyu izliyor. Sizlerin bu monitöre alternatif olarak önerebileceğiniz bir monitör var mı? Eğer varsa muhakkak yorum kısmına yazın. En azından benim dışımda hala sipariş vermeyen insanlar olabilir. Belki sizlerin sayesinde daha doğru tercihler yapabilirler. Videoyu fazla uzatmak istemiyorum. Lenovo L24i-40 23,8 inçlik 100 Hz yenileme hızında 4 milimsaniye tepkime hızına sahip FreeSonic özellikli dahili hoparlörü olan Full HD IPS panelli bilgisayar monitörü bu şekildeydi. Umarım bu monitörle ilgili bilgi sahibi olmak isteyen izleyicilerime bir şeyler sunabilmişimdir. Videomu beğenerek, yorum yazarak ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bu konuda değerli desteklerinizi bekliyorum. Çünkü sizlerin değerli destekleri olmadan kanalımı büyütebileceğimi düşünmüyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka Turuncu Tornet videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.